Sevgili dostlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Tugay. Nasılsınız? Yepyeni bir mobil oyunla beraberiz. Bugün yeni çıkan bir Dungeon RPG oyununa bakıyoruz. Oyunumuzun ismi Dungeon Cross Relic Hunter. Sevgili dostlar, oyun temel olarak piksel art tarzında yapılmış bir action RPG Dungeon Crawler. Yani Diablo tarzı bir mantığı var. Zindanlara girebiliyorsunuz, yaratık kesebiliyorsunuz, bossları öldürebiliyorsunuz ve karakterinizi ekipman, relik, skill'lerle güçlendirme yapabiliyorsunuz. Oyunda farklı sınıflar var. Bunlardan biraz bahsedeyim. Berserk, Mage, Archer gibi farklı karakterlerle farklı boyutlar yapabiliyorsunuz. Özellikle loot düşünme ve karakter geliştirme kısmı oyunun ana olayıymış. Ama mobil RPG olduğu için herkesin merak ettiği konuya gelelim: Pay to Win durumu. Oyunda çok sayıda mikro ödeme paketi bulunuyormuş ve bazı paketler oldukça yüksek fiyatlara çıkabiliyormuş. Bunların içerisinde premium para birimi ile ekipman, materyal ve çeşitli avantajlar almak mümkünmüş. Ayrıca loot box tarzı sandık sistemi de bulunuyor. Yani bu nedir? Bir anahtar alıp kutu açıp içerisinde weapon, yani ekipman çıkarmak, legendary ekipmanlara ulaşmak dediğimiz olay da varmış. Bu yüzden oyunun modeli tam anlamıyla tamamen pay to win olmasa da pay to progress diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Yani ücretsiz oynayabilirsiniz ama para harcayan oyuncular karakterini çok daha hızlı güçlendirebiliyor. Türkçe dil desteğine gelecek olursak, şimdi sevgili dostlar, 10-11 tane dil seçeneğinin arasında Türkçe yine kendisine bir yer bulamamış. Bu çok kötü bir durum. Kısaca özetlemem gerekirse sevgili dostlar, ben sıkılana kadar oynarım. Yani takıldığım yerde de bu oyunu silerim. Senin tarzına uygunsa, para yatırmaya düşünüyorsan, bunlarla ilgili de bir fikrim yok. Ama ben sıkılana kadar veya takılana kadar oynar silerim. Yani Dungeon Cross Relic Hunter, piksel tarzı Dungeon RPG severler için keyifli bir farm ve build oyunu olabilir. Ancak mobil RPG'lerin klasik para yatırma sistemi burada da mevcut. Yani rekabetçi oynuyorsanız ödeme avantajını da hissedebilirsiniz. İstersen giriş yapalım, bir başlayalım. Sevgili dostlar, öncelikle giriş yaptık ama burada CBT'den bahsetmişler. Çünkü oyun dün çıktı. Yani 9 Mart 2026 tarihinde çıktı. Event burada yapmışlar. Bazı eventlar varmış. Onlara oyun içerisinde bakarız istersen. Burada Asya ve hangi bölgeler varmış? Amerika, Avrupa bölgesi yok. Language seçeneğine baktığımız zaman 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane dil desteğinin arasında Vietnamca dahil Endonezya kendisine bir yer bulabilmiş. Türkçe bulamamış. Çok kötü buldum. Berbat ötesi. Onun dışında Avrupa server da yok. Server önemli mi? Bilemiyorum. Benim için önemli değil ama Türkçe dil desteği olmadığı için benden bir eksi 2-3 puan alır. Çünkü bu tür bir oyunu, piksel bir oyunu, zaten çok böyle 20-25 tane farklı dil olmadığı sürece mobilde çok üst düzey oynatamazsınız yani. Belirli ülkelerde oynatabilirsiniz sadece. Onlar da dil desteğini koyduğunuz ülkeler olur. Karakterimizi oluşturalım. 2-4-5 tane karakterimiz var. Burada Berserk adı altında bir klasımız var. Yanında Mage, çok güzel. Yanında Paladin, onun yanında Archer, onun yanında ise Assassin var. Biz Berserk başlayalım. Okey diyelim. İsmimizi de tak eksiz olarak yazdık kankim. Başlatalım istersen. Bir oyuna girelim. Neymiş ne değilmiş bu oyuna bir bakalım öncelikle. Bu arada oyun üstten görünüm, yani izometrik bakış açısına sahip. Onunla da ilgili bilgin olsun. Onun dışında şu anda öğreticide miyiz? Galiba öyle bir şey değiliz kanka. Tamam, görevlerimiz var. Bunları alalım, konuşalım. Şimdi burada bir mail kutusu geldi. Mail kutusunda neler var? Oo, bayağı bir eşya var kankacığım. Bunlar ne işe yarıyor öncelikle bilmediğim için bir bakalım bu üstünkörü. Pet yumurtası varmış. Oyunda demek ki petler de var. Burada anlayabiliyoruz. İtem epik diyor. Parşömen. Artı basma sisteminde kullanabileceğimiz, item yanmasın diye parşömenler mi var? Rare Pet Fragment'ten bahsetmiş. Onun dışında neler var? Yine burada 100k gold veriyor. Kutular var. Kutulardan ne alabiliyoruz sevgili dostlar? Atağımızı falan güçlendirebilecek materyaller alabiliyoruz. Onun dışında çok materyal var. Bunlar bahsedildiği gibi aynen. Çok materyal var. Mağazada mı böyle acaba? Ona da bakmak lazım. Upgrade sisteminde kullanabileceğimiz taşlar var. Onun dışında neler var? Exp kartı var sanıyorum ki. Stamina kartı mı bu? Aynen, stamina. Ondan bahsetmiştim zaten. Onun dışında teleport kağıtları var. Alalım şu anlık, üzerimize gelsin bakalım. Onun dışında istersen buradayken bir mağaza sistemine bakabiliriz. Mağaza sisteminde ne var? Bunlar lisans dediği premium üyelikler mi? 700 TL'ye ne alıyoruz? Durumumuzu arttırabiliyoruz bosslardan. Onun dışında %10 discount falan alabiliyoruz. HP'mizi arttırabiliyoruz. Markette item listing yapabiliyoruz. 5 tane ekstra slot alabiliyoruz falan filan. Çok kötü buldum. Onun dışında Battle Pass fiyatı 509 TL, içerisinde neler var? Power'larımızı arttırabileceğimiz, yine bunlar itemlere mi basıyoruz ya? Büyük ihtimalle itemlere mi basıyoruz acaba? Legendary Diamond'da falan bahsediyor. Sadece gold dolu 509 TL ne kadar yapar? 10-11 dolar yapar. Bir Battle Pass 11 dolar mı? Abi çok berbat ötesi. Onun dışında mağazada ne satılıyor diyecek olursan, şu anlık başka bir şey göremiyorum. Şuralarda ne var bilmiyorum.
Kötü buldum. Çok pahalı abi. 11 dolar bir Battle Pass'e mi vereceğiz? Yuh yani. Onun dışında oyun içerisi çok kalabalık. Evet, piksel retro dediğimiz grafikleri yakalamaya çalışmış. İzometrik bakış açısına sahip. Biraz da oynanışına bakalım. Yeni bir ekipmanımız geldi. Bunlara artı basma sistemi de var sanıyorum ki oyun içerisinde. Ayrıca taş falan basabiliyorsunuz. Buradan statlarımızı görebiliyoruz. Karakterimizin statlarını. Türkçe dil desteği de zaten yok. Onun dışında şuraya mı görevimize ve şunu alalım. Bir dungeon kısımlarına bakalım. Yani bu oyun, açık konuşmam gerekirse, bu oyunu seven insanlar için. Yani onun dışında kimse bunu çok uzun süreli oynamaz. Ben de oynamam çünkü sadece zaman geçirmek için oynarım. Takıldığı yerde de silerim yani. Bu kadar basit. 2-3 günden benim için zaman geçirme odaklı olabilir mi? Olabilir. Ne diyor? Oto oynanışımız var, manuel var. Biz manuel oynayalım o zaman. Ama düz skill'lerimizi arttırabiliyorsak, yani düz skill'leri otomatik arttırabiliyorsak atalım. Skill'leri de biz atarız. Tamam, bizden ne istiyorsun? Burayı gösteriyorsun abi. Gidebiliriz. Tamamdır. Görevlerimizi de aldık. Bir dungeon kısımlarına bakalım. Grafikler falan denildiği gibi sevgili dost şimdi yani. Pixel art grafiklerine sahip. Güzel, tatlı bir oyun ama çok eşya satılıyor mağazada denildiği gibi. Belirli kısımlarda büyük bir ihtimalle kapalı pot kısmı var. SP potlarımız da var aynı şekilde. Onun dışında tamamdır, bir başlayalım seninle birlikte. Bayağı kalabalık yalnız. Bu portaldan mı geçmemiz gerekiyor? Tamamdır, geçelim öbür tarafa. Demek ki bu stake 1, stake 2, stake 3 şeklinde gidiyor. Yani büyük bir ihtimalle öyle gidiyor. Tamamdır. Nasıl kullanabileceğimizi gösteriyor. Bu düz vuruş yapıyor büyük bir ihtimalle. Evet, bizler de skill'lerimizi atabiliyoruz. Öyle mi? Tamam, anladım, evet. Düz vuruş yapıyor. Bizler de skill'lerimizi atıyoruz. Güzel. O konuyla ilgili iyi. Yerden gold falan alabiliyoruz. Başka ne var? Bu tarafını gösteriyorsun. Gidelim. Oralara bakalım. Yine moblar falan var. Mobları kesmemizi istiyor zaten. Ama müzikten bir kurtulalım artık. Müzikten bir settings. Ya şu müzikten bir kurtulalım artık. Müziğe ihtiyacımız yok. Ya ben beğendim aslında ama mağaza çok kalabalık ve çok pahalı sevgili dostu. Yani onun dışında ise yeni bir skillimiz açıldı. Onun dışında ise çok da söyleyebileceğim bir şey yok. Ben zaman geçirmek için oynarım. Senin de fikirlerini almak isterim. Sanıyorum ki oyunda PvP yok. Yani PvP olmadığı için de pay to win hisseder misiniz? Çok hissetmezsiniz pay to win'i. Yani zannetmiyorum. Ama ne yaparsın? Benim yaptığım gibi yaparsın. Yeni bir item aldık yerden. Bütün itemler yerden düşüyor mudur, o konuyla da ilgili bir fikrim yok. Çok uzun süre grind yaparsan da düşüyor demişler belirli forumlarda ama emin değilim yani. Forumlardaki insanlara da bazen güvenmek çok zor olabiliyor. Yani yalan söyleyebiliyorlar. Oyun oynansın diye, işte adam girsin oyun oynasın diye maksat yalan söylüyor olabiliyorlar. Onun dışında yeni bir paket sistemi geldi. O dur bakalım, anahtar sistemleri tamam şu anda geldi. Bundan oy Legendary Weapon çekiyoruz bro. 60 level. Bilmiyorum, kötü. Biraz oynamak lazım. Yani yeni yerlerden taş falan düşüyor bak. Weapon'lara basabileceğiniz taşlar. Onun dışında gidelim biraz daha oynayalım. Bitireceğiz zaten. 10 dakika oldu sevgili dost. Ben zaman geçirmek için oynarım. Dediğim gibi genelde nasıl oynuyorsun diye soracak olursan şöyle söyleyeyim. Mesela yatağa girdiğimde eğer uykum gelmiyorsa bu oyunu oynarım uykun gelene kadar. Artık kaç gün beni götürürse 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün ondan sonra silerim. Genelde benim için o kadar olur yani. Çok da para yatırmıyorum bu tür oyunlara. Yeni bir tane ayakkabı aldık. Bunları temizlememizi mi istiyorsun? Tamam. Yere stamina gibi şeyler de düşüyor galiba. Bak maviler değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Doğru görüyorum galiba. Evet, yeni bir level aldık. Şimdi diğer tarafa geç diyorsun ama itemler yerde kaldı. İtemleri alamadık. Orada item düştü. Bir tur daha oynayalım, bitirelim. Hoş, zaman geçirmek için oynanabilir. Gerisine karışmam. Yani marketi gördüm. Bir daha göstereyim istersen marketi sana. Bakalım marketine ama şu an burada bakamayız markete sevgili dost. Bu tarafa bir geçelim markete, yine istersen bakalım. Birkaç level aldık. Bazı şeyler açılmış olabilir. Evet, yeni şeyler açıldı sevgili dost. Bunların ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Stamina veriyor. Kankacığım bunlar çok kötü. Yani her levelde ekstra stamina çekeceksiniz. Onun dışında paketler geldi bak. Paketler kısımları var. Kankacığım çok materyal satılıyor içerisinde. Bir de yani 1000 TL, ondan sonra artı 70 cap'ten falan bahsediyor bu. Ne bahsediyor? X cap'lerinden bahsediyor. Abi çok şey satılıyor. Yani ekipmanda kullanabileceğiniz, ekipmanınıza basabileceğiniz şeyler çok fazla. Bayağı pahalı, fiyatları da çok pahalı yani. Ucuz da değil. Bir de inanılmaz pahalı. O yüzden bir tur daha oynayalım, bitirelim.
zaman geçirmek için oynanabilir. Dediğim gibi yerden toplarsınız itemleri. Ne kadar item düşüyordur? Legendary itemler düşüyor mudur? O konuyla da ilgili fikrim yok. Tabii ki de yeni bir mobil oyun olmasaydı bir günlük 2 günlük kanalımızda yer bulamazdı. Ama şöyle söyleyeceğim, bu tarz piksel oyunların, yani RPG oyunlarının sevenler oldukça çok fazla. Yani bayağı bir fazla. Bunların pay to win olmayan birkaç tanesi var diyebiliyorum ya mobilde. Birkaç tane var ama onların isimleri şu an aklıma gelmedi. Hepsi eski oyun yalnız. Onunla da ilgili haberiniz olsun. Bu taraftan geçemiyor muymuş? Nereden geçebiliyoruz? Map'e baktığımız zaman buradan mı geçebiliyoruz? Buradan gideceğiz galiba. Ya birkaç tane böyle piksel MMORPG var mobilde oynayabileceğiniz. Pay to win olmayan. Fakat onlar da eski. Yani yeni zannetmiyorum. Yeni oyunların çoğu artık para toplamak üzerine kurulu. Bak yerden yine ekipmana basabileceğimiz şeyler düşüyor en azından. Diğer Legendary itemler de düşüyorsa bir tık oynanabilir. Ama artı basma sisteminde, yani o tarafa geldiğinizde ne olur? İşler farklılaşır mı bilemiyorum. İtem yanma opsiyonu varsa çok sıkıntılı bir durum. Yani bu sefer oyunda parşömen alacaksın. Birkaç tane sanıyorum mağazada parşömen gördüm. İtemleriniz boss challenge, bunu da oynayalım. İtemleriniz yanmayacak o zaman. Siz itemlerinizi yanmadan basabileceksiniz parşömen sayesinde. Her ne kadar oyunda şey olmasa da, yani nedir onun ismi? PvP olmasa da yine belirli bir yerden sonra siz bunları kesemezsiniz, yani bu bossları falan. Umuyorum anlatabilmişimdir sizlere, değil mi? Anlıyorsundur beni yani. Ne jump potu var, yere düşüyor. Boss fight'ları falan da güzel yani. Anca dediğim gibi piksel oyunları seven insanların oynayabileceği tarzda bir oyun. Onun dışında kimse bu oyunda uzun süreli oynamaz. Ben de oynamam. Takıldığım yerde bırakırım. Çok hareketli yalnız ya. Çok alan açıyor. Hiç durmuyor yani 2 dakika. Niye damage'imizin az kaldığını soruyorsan skill upgrade yapmadık. Bak solda yanıyor. Onu yapsaydık biraz daha erken kesebilirdik. Ama olsun, kestik sayılır. Bakalım ne düşüyor. Yeni skillimiz açıldı. Onun dışında goldlar falan düştü. Bakalım bir başka neler düşüyor. Görelim. Şöyle bir goldları aldıktan sonra bakalım nelerin düştüğüne. Yeni bir ekipman düştü. Onun dışında bir tane de eldiven görüyorum. Ayakkabı görüyorum. Evet, bir şeyler düşüyor sevgili dost. Şuradan da skill upgrade'lerimiz var. Onları yapmadık. Biraz yavaş kestik ama onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Ekstra olarak yandan da skill mi açıyoruz? Bunlar da %5 mana diyor. Pasif olarak çalışıyor, öyle mi? Tamamdır. Yani benden bu kadar. İstersen bir de bakalım ne düşmüş yani boss'tan. Boss challenge'lardan tabii bir yerden sonra onları kesemeyiz ama çantamıza bakalım. Yine bunlar düşmüş sevgili dostum. Bizimkinden yüksek. Aa, mavi düşmüş bak, level 12. Bir de böyle bir şey düşmüş kolye olarak. Level 8. Bunu giyebiliyor muyuz? Evet, giyebiliyoruz galiba. Aynen. O zaman sarılar da düşüyor sevgili dost, yani bosslardan falan. Oynanabilir. Takıldığın yere kadar gidersin. Onun dışındakine de karışmam. Dediğim gibi buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Yeni mobil oyunlar geldikçe kanalımızda bir yer bulabiliyor. Hoşça kal efendim. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşmek üzere.